Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Unlinked oyununu inceleyeceğiz. Öyle ama başkaları gibi değil. Bayağı ciddi bakacağım, detaylarını anlatacağım. Bayağı bir araştırmaya giriştim. Teknik analiz kısmına giriştim. Oyunun oynanış kısmına daha girişmedim. Oyun arkadaşlar başlangıçta zarar ettirmiş. Şu anda da girmenin aşırı mantıklı olduğu bir oyun. Detaylarını anlatacağım. Şimdi öncelikle oyunumuzu bir hızlıca göstereyim. Buradan ekranına geldiğimizde Play faz 1 diyoruz. Ki bak faz 1 yani birden fazla fazı olacak, oyun geliştirilecek demek. Şu solda ve sağda gördüğünüz iki tane ekrana reklam vereceklerini iddia ediyorlar. X bir proje gelip buraya reklam verecek. Onlardan aldığımız parayla da biz ne yapacağız? Oyuna likidite ekleyeceğiz. Oyunun coin'ini güçlendireceğiz falan filan, anlattıkları bu. Oyunda 6 farklı görev var. Şu an Fighting Fit görevindeyiz biz mesela örneğin. Bu 6 görev içinde en uygun insanlarla ve kartlarla gidiyoruz. Bunu basitçe şöyle anlatabilirim. İşte bir yerde yangın var. İtfaiyeciyle mi gidersin, polisle mi gidersin ya da ne bileyim askerle mi gidersin gibi düşün. İşte en mantıklısı itfaiyeci. İtfaiyeci kartın olması gerekiyor gibi bir mantığı var. Karakter bir tane koyuyoruz. 2 tane object yani kart koyuyoruz. Sonrasında launch mission diyoruz. Bu mission'a gidiyoruz. Mantıklı kartlarımız olması için de her göreve mantıklı götürebileceğimiz kartlara sahip olmamız NFT olarak gerekiyor. Burada da 6 görev 12 kart gibi düşünebiliriz. Burada da benim mantıklı görüşüm, hani tahmini görüşümde en alternatif güzel kartlardan 4 ya da 6 tane kart alırsın. Her görevi de en iyi şekilde yapmana gerek yok. Bazılarını başaramazsın. Ortalama ROI'si de 15 günle 30 gün arasında değil. Karakterini seçiyorsun, kartlarını seçiyorsun, yoluna bakıyorsun. Ya da mission'ını değiştirip plazma token'ından vererek mission değiştirip farklı göreve gidebiliyorsun. Burada da bir health kısmı var. Her görevi yaptığımızda bu can azalıyor. Bu canı ne kadar yüksekte tutarsak o kadar daha iyi bir şekilde görevi başarma ihtimalimiz artıyor. Bunu da yine plazma ile bir plazma %1 can olarak ekleyebiliyoruz. Dispanser kısmına geldiğimizde de plazma ve grain token'ını pasif gelir olarak, yani karakterlerimizi buraya stake'e bırakıyoruz. Karakter diyorum, çok özür dilerim. Distribütörlerimizi buraya stake olarak bırakıyoruz. Ardından da kastığı coin'leri claimleyip çekiyoruz. Burası için de Sharp coin ödüyoruz. Mission'dan Sharp kazanıyoruz. İşte Mission'da canımızı doldurmak için plazma veriyoruz vesaire falan filan sistemleri var. Dispanser kısmında da kazandığımız Sharp'lar ile distribütörlerimizi şarj ediyoruz. Bunun üstüne de plazma ve grain token'ı kazanıyoruz AFK Farm'da. Ben bu projeye AFK Farm tarafından, yani distribütörlerden birazcık yatırım yapacağım. Çünkü çok vakit harcamak istediğim bir proje değil ama desteklemek istediğim bir proje. Geldik satış kısmına. Satışta öncesinde diyorlar ki distribütör alanlar direkt aktif edebilir ama kartı olanlar birazcık oyunun açılmasını beklemek zorunda. Oyunun açılalı da 3-5 gün falan oluyor, daha yeni açıldı. O yüzden buradan distribütör paketi alanlar başlangıçta 2x'lere 3x'lere bunu satabilirken, çünkü o an aktif bir hype var. Kart alanlar bunu satamıyorlar. Kartlar gördüğünüz gibi çoğunluğu satılmıyor. Bu sağdaki üçlü ön satış, yani whitelist olanların girdiği satış, bakın sadece 34 tane alınıyor en büyük paketten. Burada bitiyor ama diğerleri bitmiyor bile. 129 tane kalıyor. Total 250 taneden. Burada da 500 taneden 424 tane kalıyor. Yani kötü bir satış aşaması geçiriyor. Bu aşamada da ben zaten baktım ki sıkıntılı, girmedim, alım yapmadım. Burada takip ediyordum projeyi. Neyse, sonrasında da aktif olarak distribütörleri olanlar Plazma ve Green farmlayabildikleri için gördüğünüz gibi Plazma ve Green dibe vuruyor. Son 24 saatte bu %113 artmış bir alım desteği gelmiş. Yoksa gerçekten daha da kötü dipteydi. Hiç para etmiyordu bunlar. Gelecekte de önümüzdeki 10 gün içinde de çok para edeceğini sanmıyorum. Oyunun ikinci fazıyla falan ben bir şeyler yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü içerideki paralarını daha kullanmadılar. Sharp Coin'i birazcık iyiydi. Onda da bir ciddi düşüş söz konusu. Yavaştan çöküşe gidiyor. Şimdi her şey bu kadar kötü kardeşim. Sen bize bunu niye anlatıyorsun? Şimdi arkadaşlar, bu proje Farming Tales'la Taco ile ortak bir proje ve amaçları çok uzun süreli bir iş yapmak. Kartları çok detaylı, oyun çok detaylı. O yüzden giriş yapmak mantıklı gibi duruyor. Ama gelir modeli çok zayıf şu anda. Dolayısıyla da aktif vakit harcamaya da çok müsait değil. O yüzden düşünülebilecek, benim açımdan tek düşünülebilecek şey dispanser kısmına yatırım yapmak. Orada da oyunu aktif oynamadığımız için ROI süresi tahminen 60 gün 90 gün falan olur. Ama benim niyetim ROI'den çok oyun hype yaptığında elimdekileri satmak anlamında bir girişim gibi olacak. Ben gideceğim, distribütörlerime 50 dolar falan yatırım yapıp bırakacağım farma. Ardından ne oluyorsa olsun, hani 50 doları kaybetsem de sıkıntı değil. Ama oyun bir tutarsa hem ben o süreçte farm yaptığım coinleri tuttuğum için onlardan 50 dolar zararımı, yani yatırdığım parayı direkt çıkartabilirim 1 ay 2 ay sonra
sonrasında hem de elimdeki distribütörleri ister satarım ister AFK farm'a devam ederim. Böyle bir şansım var. Buraya geldiğimizde de zaten anlayacaksınız. Mesela arkadaşlar bu bahsettiğim 12 dolarlık pek şu an 11 dolara satılıyor. İçinden çıkanların da zaten %81 ihtimalle common, %18 ihtimalle uncommon. Tamam, okey. Kutular zaten çok zarar ettirmez. Ama hop içinden çıkan 3 distribütörün parasına bakın. 1 dolar. Yani ben neden 1 dolar vermeyeyim ki? Milletin bak, bir adam bu projede girmek için şu paketten aldı, açtı. 3 tane common çıktı. Ya da 2 common, 1 uncommon çıktı diyelim. Hani adam şanslı olan tarafta olsun. Bu adam şu anda para olarak 0.87 artı bir tane de uncommon'a bakalım. 2. Yani 4 dolar eden bir şeye sahip şu anda. Yani %66 zararda. Bu adamın yaptığı farmla benim yaptığım farm aynı değerde olacak. Ben 4 dolara girmiş olacağım. Bu kişi 12 dolara girmiş olacak. Yani projenin elindeki bu parayı likidite olarak kullandığı senaryoda ben o adamdan daha karlı olacağım. Yani bir coin çıkar, bazen çıktığında ilk başta dump yer, sonradan toparlar olayları olur. Aynı mantık. Yani şu anda ön satıştan alandan daha karlı hareket edebileceğiniz bir sistem var. Ve arkadaşlar benim de hani hepsinin dışında bu projeye destek olmamın da tek büyük sebebi şu. Takip ettim ortaklarını, işte Tako'yu, Farming Tastes'ı vesaire bayağı araştırdım. Hepsinin elle tutulur bir amaçları var arkadaşlar. Ben Play to Earn sektöründe, NFT sektöründe, kripto sektöründe elle tutulur amacı olan insanlara saygı duyuyorum. 50 dolar bana koymaz. Bu yüzden bu adamlar Kickstarter'da bir proje başlatmışlar ve bu başlattıkları projeyle bu kartlarının oynandığı oyunun bir tabletop oyunu. Tabletop'u bilmeyenler varsa şöyle anlatayım. Kutulu oyunlar var ya, işte D&D gibi ya da Secret Hitler gibi vesaire. Bunların her birine tabletop diye bir sistem var. Steam'den satın alabileceğiniz bir simülatör oyun oynama yeri. Hikayeli oyunlar vesaire, öyle keyifli şeyler yapabiliyorsunuz. Benim de nereden baksan 1000 saatim vardır orada. Bir sürü oyun oynadım yani. Buna destek olmak istedim tamamen. Hem proje şu anda giriş yapmak için çok güzel bir kilit bir noktada. Paramı tamamen, hani 50 dolarım tamamen çöpte olabilir. Bunun dışında kazandırırsa hayvan gibi de kazandırabilir. Diğer tarafta Kickstarter tarafı var. Tabletop tarafı var. Son olarak da size şöyle bir ufak bir videoyu izleteyim, ondan sonra da kapatalım. İsteyen istediği gibi yatırımını yapar. Oyunun oynanış videosu da gelebilir. Belki kartlara da yatırım yapıp bakın ben bunları aldım böyle oynuyorum diye bir videoda çekebilirim. Şu an için bu kadar. Oyunun mantığını anlattım. Ne yola gideceğimi anlattım. ROI süresini anlattım. Neden yatırım yapmak mantıklı? Bundan sonraki projelerde hani bir coin düştüğünde ettiğinde nasıl hareket edilebilir? Bu tarafını da hani anlattım. Discord'un da çok güzel aktiflikleri var. Bütün moderatörleri ilgileniyor. Özellikle Bruce the Goose diye birisi var. O bütün her soruya cevap veriyor. Discord'da bütün kartların vesairenin hepsinin mantığı anlatılıyor. Oraya da gidin bakın eğer yatırım yapmak istiyorsanız. Videoya geçelim. Yani ben hani bu tarz yatırım yapan hiçbir proje görmedim, böyle hani kasan. Grafikleri falan kötü değil yani. Evet, çok iyi de değil ama ortalama üzeri falan. Şöyle biraz kısalım. İşte araştır diyor. İşte yeni sci-fi, dur şöyle yapalım. Yeni metaverse diyor, işte bilim kurgu metaverse'ü diyor. Böyle bir şeyler. İşte hayatı inşa et falan. Hani böyle içeride işte Web3'te yeni bir dünya kurulacak, biz de buna dahiliz falan filan diyor. İşte sınırda diyor. Dünya şu an bir çizgide diyor. Edge'de diyor. Falan filan falan anlatıyor böyle. Şöyle bir şey kasmışlar. Şu sonunu da size göstereyim. Ya müziği falan bile benim aşırı hoşuma gitti. Burada ortakları var bakın. Yani orada bir Vax detayı da gözünüze çarpabilir. Böyle bir şey. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için de teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Detaylı bir Unlinked incelemesi yapmış bulunduk. Umarım oynanış tarafında da bir video daha paylaşırız. Oralara bakarız. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.